Merhabalar, bu videoda para kazanmanın formülünden ve 3 adımından bahsedeceğim. Bu 3 parametre yerli yerine oturmazsa para kazanma sistemi bozuk demektir. Öncelikle birinci madde olarak, birinci parametre olarak pozisyon belirleme. Yani kendini veya ürününü konumlandırmak. Bununla alakalı ne yapılması lazım? İşte kişisel marka oluşturmak. Kişisel markayı oluştururken nelere dikkat etmek lazım? Faydalı içerikler üretilmesi gerekiyor. Bunun için sosyal medya şu anda insanlık tarihinin en kolay para kazanılacak dönemini yaşıyoruz diyorum. Çünkü sosyal medya sayesinde şu anda satmak istediğiniz ya da kendinizle alakalı kendinizi uzman göstermek istiyorsanız ya da bir alanda söz sahibi göstermek istiyorsanız sosyal medya ücretsiz ve istediğiniz kadar içerik üretebilirsiniz. Şu anda binlerce insana, belki milyonlarca insana ulaşabilirsiniz. O yüzden insanlık tarihinin en kolay para kazanacak döneminde yaşıyoruz. Yapmamız gereken sadece burada anlatacağım 3 parametreyi yerine oturtmak. Önce kişisel marka ya da pozisyon belirlemek. Kendinizle alakalı bir danışmanlık hizmeti satacaksanız kendinizi konumlandırmanız gerekiyor. Kendi kişisel markanızı oluşturmanız gerekiyor. Ama farklı bir ürünün satışı ile alakalı bir marketing sistemi kuracaksanız o ürünü piyasada, sektörde konumlandırmanız gerekiyor. Bu ürün şu problemleri çözüyor. Bu ürün bu hedef kitledeki insanlara arzuladıkları bir ürün ya da şu anda piyasanın ihtiyacı olan bir ürün şeklinde içerikler üretilmesi gerekiyor. Bu içerikler neye göre üretilecek? Dediğim gibi 3 parametre var. İçerik içinde 1. Problem çözecek, problem çözen şeyler olması gerekiyor. 2. Hedef kitlenizin korkularına, arzularına, isteklerine hitap etmesi gerekiyor ve piyasanın ihtiyacı olması gerekiyor. Bu basamakları içerisinde bulunduran bir konumlandırma, bir kişisel marka stratejisi oluşturmanız gerekiyor. İkincisi ise promosyon, marketing. Birincisinden tamamen bağımsız olarak, yani pozisyon belirleme kısmında pozisyon belirlemenizin amacı aslında marketing, satış değil. Bakın burada çok ciddi bir sıkıntı var. İnsanlar pozisyon belirlerken, içerikler üretirken sürekli satışa yönelik düşünceyle içerikler üretiyorlar. Fakat aslında içerik üretilirken marketinge zemin hazırlaması için, yani promosyona zemin hazırlaması için hedef kitleyi eğitmeye çalışıyoruz. Hedef kitleyi ısındırmaya çalışıyoruz. Hedef kitlenin gözünde kendimizi ya da ürünümüzü belli bir seviyede konumlandırmaya çalışıyoruz. Sonrası dediğim gibi marketingle alakalı şu anda sanırım 29-30 tane marketing stratejisi var. Bunlar işte telemarketing, televizyon reklamları, radyo reklamları, broşür dağıtılabilir, web site, SEO, Facebook reklamları, sosyal medya reklamları yani gibi birbirinden değişik marketing özelliği var. Mesela bir tanesi editorial marketing, yani birileriyle sürekli röportajlar yaparak bunları yayınlayabilirsiniz. Birisi yazar olarak bir marketing, yani bir konu üzerine bir yazı yazarsınız ya da bir kitap çıkartırsınız o konuda ve o sektörde kendinizi konumlandırırsınız. Bunun amacı aslında dediğim gibi bakın kitap yazmak bir marketing şeklidir ama yine konumlandırmayla alakalı. Bu ikisi birbirine bağlı. Sonra üçüncüsüne geçiyoruz. Üçüncüsü ise satış süreci. Satış süreci telefonla satış olabilir, funnel sistemleriyle satış olabilir, direkt satışa yönlendirilebilir. Birçok maddeyle satış yapılabilir. Fakat bunları birbirinden ayırmanız gerekiyor. Yani ben şu anda pozisyon belirlemem gerekiyor. Konumlandırmam gerekiyor kendimi. O zaman içerik üretmem lazım. İçerik üretirken sürekli satışı düşünmeyeceksiniz. İçerik üretirken sürekli marketingi düşüneceksiniz. Bu içeriklerle ben kimleri ısındıracağım, kimlerin problemlerini çözüyorum, kimlerin arzularına hitap ediyorum, kimlerin ihtiyaçlarına parmak basmaya çalışıyorum. Bunu düşüneceksiniz. Sonrasını bırakacaksınız. Pozisyon belirleme kısmı orada kaldı. Sonrasında promosyon, marketing kısmına geçeceksiniz. Marketingin altında sizin hedef kitlenize ait marketing sistemi nedir? Mesela e-mail marketing mi gerekli? 29 tane marketing sistemi var diyorum ama 29'unu da uygulamanıza gerek yok. Çünkü siz inşaat sektöründeyseniz farklı marketingler uygulamanız gerekiyor. Bir ürün satışındaysanız farklı marketing, ama bir danışmanlık satışındaysanız çok farklı bir marketing uygulamanız gerekiyor. Mesela ben danışmanlık akademisi içerisinde ya da eğitim platformumuzun içerisinde uygulamış olduğum marketing, e-mail marketingi çok aktif uyguluyoruz. Sosyal medya reklamlarını çok aktif uyguluyoruz. Ve içerik üretme, yani editorial marketingi çok aktif uyguluyoruz. Bunların tabii ki en tepesinde de social proof dediğimiz, sizin ürününüzden memnun olan müşterilerinizin videolarıyla, yazılarıyla, paylaşımlarıyla onların memnuniyetini potansiyel müşterilerinizin karşısına çıkartıyoruz
ve bu şekilde bir marketing sistemi kurmaya çalışıyoruz. O yüzden 29'unu birden uygulamanıza gerek yok. Mesela ben broşür dağıtmıyorum ya da benim ekibim broşür dağıtmıyor. Öyle bir marketing sistemimiz ve stratejimiz yok. Mesela biz billboard reklamları vermiyoruz. Bu marketing stratejisini kullanmıyoruz. O yüzden size uygun marketing stratejisi nedir? Pozisyon belirlerken hangi tür içerikler oluşturdunuz? Sizin hedef kitleniz nerelerde yaşıyor? Nereleri izliyor? Nerelerde yaşıyor? Hangi kitapları okuyor? Hangi dergileri okuyor? Hangi kanalları seyrediyor? Hangi sosyal medya mecrasında vakit geçiriyor? LinkedIn'de mi? Facebook'ta mı? Instagram'da mı? Bunlara kadar alt basamaklarıyla marketingi çıkartmanız gerekiyor. Ve en sonsa satış süreci. Satış sürecinde ise ben marketingte insanları hazırladıktan sonra nereye göndereceğim? Yani marketingdeyken e-mail marketing yapıyorsunuz diyelim. E-mail marketingte ben insanları telefonla görüşmeye mi yönlendireyim? Ofise mi davet edeyim? Randevu mu aldırayım? Yoksa benim satış ekibim mi onların ofislerine gitsin? Yoksa kartı tuşla ve kredi kartını gir, butonu tıkla ve satın al. Yani direkt satışa mı yönlendireyim? Satış sürecinde ise bunlara karar verilmesi gerekiyor. Ve bu 3 parametre yerli yerine oturmadan para kazanma formülü etkili olmuyor. Fakat bu 3 parametreyi alt başlıklarıyla, az önce saymış olduğum alt başlıklarıyla detaylı bir şekilde çalışırsanız eğer para kazanmak çok da olağan ve çok da normal bir süreç. Çünkü biz bunu defaatle tekrar ettik ve şu anda satışlarımız katlanarak gidiyor Danışmanlık Akademisi içerisinde. O yüzden ispatlanmış bir sistem bu. Yani ilk defa siz denemeyeceksiniz. Çok rahat bir şekilde deneyebilirsiniz. Bu videoluk bu kadar diyelim. Bu tarz videolara devam edeceğiz. Dediğim gibi haftada birkaç kez bu tarz videolar çekmeye çalışıyorum. Instagram'da olsun, Facebook profilimde olsun ve YouTube'da bu tarz içerikler sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Amacımız sizlerin para kazanma, özellikle online, dijital dünyada para kazanma sisteminin ne kadar rahat olabildiğini ve bu videonun başında söylediğim gibi insanlık tarihinin aslında para kazanma boyutuyla en kolay döneminde yaşıyoruz. Ve bunun nasıl gerçekleşebildiğini sizlere ispatlamak. Bu video bu kadar, fakat yorum kısmında bu videoyla alakalı olabilir ya da gelecekte planladığımız içeriklere yön vermesi açısından nerelerde problemler yaşıyorsunuz? Motivasyon olarak, dijital marketing alanında olsun, reklamcılık alanında olsun, iş geliştirme ile alakalı olsun, neler sizin kafanıza takılıyor? Bu konularda yorumlarınızı yazabilirsiniz, sorularınızı yazabilirsiniz. Bunları tek tek ele almaya çalışacağız. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.